Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size harika, muhteşem bir kese lif modeli anlatacağım. Halkalı kese lif arkadaşlar. Çok fazla istek geliyordu. Kısmette bugüneymiş inşallah beraber baştan sona detaylı bir şekilde anlatacağım. İp olarak beyaz kullanacağım. Yapraklar için yeşil, çiçeği için de eflatun kullanacağım. Bir de bize halka lazım arkadaşlar. Bir tane halka lazım. Lif halkası tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Çiçeğin renginde kurdale, hangi renk çiçek örmek istiyorsanız o renk kurdale alabilirsiniz. Simli de kullanabilirsiniz ama böyle tek renk daha güzel oluyor diye düşünüyorum. Tabii kurdalesiz de yapabilirsiniz. Zaten videoda göstereceğim. Bu şekilde de kullanabilirsiniz diyeceğim. Böyle hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım. 12 fıstık olacak arkadaşlar. 12 fıstık üzerine başlayacağız. İnşallah şöyle ben kurdale ne kadar gider diye sorarsanız 1,5 metre gider diye düşünüyorum arkadaşlar. 1,5 metre metre şeklinde almak istiyorsanız 1,5 metre alabilirsiniz. Evet, içinde de dondurma çubuğu var gördüğünüz gibi. Evet, hazırsanız. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Ortadaki zincire batarak fıstık yapacağım. Tığıma 3 defa sarıyorum ve kapatıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Bu fıstığın üzerine bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Fıstığın üzerine üçüncü fıstığımı yapıyorum. Bir zincir. Evet, bu şekilde toplamda 13 tane fıstık yapalım. Evet, 13 tane fıstık yaptım. 13. fıstığımız yana gelecek. Biliyorsunuz. Şöyle ilmeğimi genişlettim. Hemen bu fıstığın üzerine bir fıstık daha yapıyorum. Kapatmadan tutuyorum. 13. fıstığın dibine bakın buraya ikinci fıstığımı yapıyorum. Yıldız tekniği uygulayacağız. İkinci fıstığımı yaptım. Kapatmıyorum. Tutuyorum parmağımla. Sıradaki yuvaya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde. Üçünü bir topluyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık tutuyorum. Dibine ikinci fıstık. Tutuyorum. Karşıya üçüncü fıstığı yapıyorum. Üçünü bir topladım. Bir zincir. Eminim çoğunuz da biliyorsunuz ama yeni öğrenenler için detaylı gösteriyorum arkadaşlar. Sonra isyan ediyorlar. Evet, şimdi tepeye bir, dibe iki, karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde üçünü bir topladım. Bir zincir. Evet, üçlü fıstık toplayarak sıranın sonuna buraya kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son üçlü fıstığı da beraber toplayalım istedim. Burada tepeye bir, dibe iki. Şöyle ilk yaptığım fıstığın dibine karşıya yani üçüncü fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde en son yine üçlü fıstık topluyorum. Bir zincir. Evet. Birinci sırayı tamamladık. Üzerindeki yatık fıstıklar 12 tane arkadaşlar. Bakın beraber sayalım. 3, 6, 9, 12 tane. Çevirdim. Hemen ilmeğimi genişletip buraya bir fıstık yapıyorum. Bir üst sıraya geçiş hep aynı şekilde olacak. Bir fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Bunun üzerine bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Tutuyorum.
Dibe iniyorum. Buraya ikinci fıstığımı yapıyorum. Karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde üçünü bir topluyorum. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Tepeye bir, dibe iki, karşıya üçüncü fıstık. Üçünü bir topladım, bir zincir. Evet, bu şekilde üçlü fıstık toplayarak sırayı tamamlayalım. Evet, ikinci sırayı da tamamladık. Çevirdim. Hemen ilmeğimi genişlettim. Buraya bir fıstık yapıyorum. Çiçeğin oluşumuna dördüncü sırada başlayacağız arkadaşlar. Bu sırada hiçbir işlem yok. Beyaz ipimizle öreceğiz. Bir fıstık yaptım, kapattım. Sonra bu fıstığın tepesine bir fıstık, dibine ikinci fıstık, karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladım. Bir zincir. Evet, bu şekilde üçlü fıstık toplayarak sırayı tamamlayalım. Evet, üçüncü sırayı da tamamladım. Şöyle çeviriyorum. Dördüncü sıraya geçtik. Hemen burada bir fıstık yapıyorum, kapatıyorum. İki tane üçlü fıstık yapalım arkadaşlar beyaz ipimizle. Şimdi birinci yapıyorum. Tepeye bir, dibine iki, karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Biraz hızlı yapıyorum artık anladığınız için. Üçünü bir topladım. Birinci üçlü fıstığımı yaptım. Bir zincir, ilmeğimi genişlettim. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Tepeye, dibine ve karşıya batıyorum. Üçünü bir topluyorum. İkinci üçlü fıstığımı da yaptım. Bir zincir çektim. Burada yaprak için yeşil ipimi alıyorum. Evet, yeşil ipimi aldım. Şöyle ilmeğin içinden geçiriyorum. Bakın bu şekilde. Sonra yuvama başına dolamadan batıyorum. Beyaz ipimi biraz çektiriyorum. İlmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Evet. Tepeye bir fıstık yaptım, tutuyorum. Beyaz ipimi de yürüteceğim. Bakın araya alıyorum. Dibe ikinci fıstığımı yapıyorum. Beyaz ipimi yine yürütüyorum. Bakın buraya aldım. Karşıya da beyaz ipimi araya alacak şekilde üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladım, bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Evet. Yeşil ipimi bu şekilde bırakıyorum. Dört defa sardım arkadaşlar. Son sardığımı da yeşil ipimi yani buraya bıraktım. Beyaz ipimi aldım. Şöyle tığıma doladım. Dibe ikinci fıstığımı yapıyorum beyaz ipimle. Karşıya da üçüncü fıstığımı yapıyorum. Yeşil ipimi bakın yürütüyorum arada. Üçünü bir topladım. Bir yeşil, iki beyaz. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Hemen bir tane üçlü fıstık yapacağım beyaz ipimle. Tepeye bir, dibe iki, karşıya bakın yeşil ipimi araya alacak şekilde üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladım, bir zincir. Yeşil ipimi birazcık çektirip alıyorum. Evet, yaprak yapacağız. Yine ilmeği içinden geçtim. Yuvaya başına dolamadan batıyorum. İlmeğimi genişlettim. Tepeye bir. İpiniz ince ise 4 sarabilirsiniz. Dibe 2, bakın beyaz ipimi araya alıyorum. Karşıya da üçüncü fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde üçünü bir topladım, bir zincir.
ilmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir yeşil fıstık yapıyorum. 4 defa sarıyorum. Son sardığımda bu şekilde bırakıyorum. Beyaz ipimi aldım. Tığıma doladım. Dibe beyaz fıstık yapıyorum. Yine 3 defa sarıyorum. Karşıya 3. fıstığımı yapıyorum bakın. Yeşil ipimi araya aldım. Bir yeşil, 2 beyaz, üçünü bir topladım, bir zincir. Arada bir tane üçlü fıstık yapıyorum. Tepeye bir, dibe 2, karşıya 3. fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladım, bir zincir. Beyaz ipimi bıraktım, yeşil ipimi alıyorum. İlmeği içinden geçtiğim yuvaya bir defa başına dolamadan batıyorum. İlmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık. Dibe 2. fıstık. Beyaz ipimi yürütmeyi unutmuyorum. Karşıya 3. fıstık. Bu şekilde üçünü bir topladım. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Bir fıstık yapıyorum yeşil ipimle. Yeşil ipimi bakın bu şekilde bırakıyorum. Tığın üstüne aldım. Burada bırakıyorum. Hatta keselim arkadaşlar. Evet, keseceğiz. Şöyle. Tığıma doladım beyaz ipimi. Dibe beyaz. Karşıya beyaz fıstık. Üçünü bir beyaz ipimle topluyorum. Bir zincir. Şöyle ilmeğimi genişlettim arkadaşlar. Burada sorun çıkarmaz ama şöyle arkasını çevirip yeşil ipimizle, hatta şöyle bakın şu şekilde girip şöyle ilmeği buradan alıp bir zincir çekip bu şekilde de kesebilirsiniz. Böyle. Evet. Şimdi beyaz ipimle 2 tane üçlü fıstık yapıp sırayı tamamlayalım arkadaşlar. 2 tane üçlü fıstık yapıp sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Şöyle çeviriyorum. Yaprak sırasını yaptık. Bu sırada da çiçek yapacağız. Hemen bir fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir. Artık biliyorsunuz arkadaşlar, 2 tane üçlü fıstık yapalım. Çok uzatmayayım videoyu. 2 tane üçlü fıstık yapalım. Çiçeğin yapımını göstereceğim. Evet, 2 tane üçlü fıstık yaptım. Şimdi beyaz ipimle tepeye bir fıstık, dibe 2. fıstığımı yapıyorum. Şöyle beyaz ipimi bıraktım. Şöyle bu şekilde de bırakabilirsiniz. Şöyle tepeden de bırakabilirsiniz arkadaşlar. Sorun olmaz. Eflatun ipimi aldım. Şöyle yaprakların ortasına giriyorum. Buraya bir zincirle sabitledim. İlmeğimi genişlettim. Buraya da 3. fıstığımı yapıyorum. Evet, ipiniz ince ise 4 sarabilirsiniz. 2 beyaz, bir eflatun, üçünü bir topladım bu şekilde. Beyaz ipimi çektiriyorum. Bir zincir, ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir fıstık yapıyorum. Tutuyorum. Dibe, yani yine yaprağın ortasına 2. fıstığımı yapıyorum. Şöyle burada yürütelim arkadaşlar. Bu şekilde bıraktım. Beyaz ipimi aldım. Tığıma doladım. Karşıya da 3. fıstığımı yapıyorum. Eflatun ipimi yürütüyorum. Evet.
2 eflatun, bir beyaz, üçünü bir topladığım bir zincir. Evet, bir tane üçlü fıstık yapalım tepeye, dibine. Arada kameradan göremiyorum, şunu 4 sarmışım sanırım beyaz fıstığı. Evet, sorun olmaz. Üçünü bir topluyorum. Bir zincir. Beyaz ipimle tepeye bir, dibe 2 fıstık yaptım. Şöyle bu şekilde de bırakabilirim. Dediğim gibi şöyle de bırakabilirim. Sorun olmaz. Bu sefer de böyle bırakalım arkadaşlar. Şöyle alıyorum. Eflatun ipimi tığıma doladım. Yaprağın ortasına da üçüncü fıstığımı yapıyorum eflatun ipimle. 2 beyaz, bir eflatun. Üçünü bir topladığım bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Tepeye bir, dibe ikinci fıstık. Şöyle bırakıyorum yine. Beyaz ipimi alıyorum. Tığıma doladım. Karşıya da beyaz ipimle üçüncü fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde. Üçünü bir topladığım bir zincir. Bir tane üçlü fıstık yapıyorum. Tepeye, dibine, karşıya. Üçünü bir topluyorum. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Beyaz ipimle bir fıstık. Dibe ikinci fıstık. Beyaz ipimi bu şekilde bırakıyorum. Eflatun ipimi alıyorum. Tığıma doladım. Karşıya yaprağın ortasına eflatun rengimle üçüncü fıstığımı yapıyorum. Ve üçünü bir topluyorum. Bir zincir. Tepeye bir fıstık. Dibe ikinci fıstık. Evet. Bu şekilde bırakıyorum. Yerde bırakmıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bıraktım. Beyaz ipimi aldım. Tığıma doladım. Karşıya da beyaz fıstık yapıyorum. Üçünü bir topladığım bir zincir. Evet, eliniz sıkıysa sorun olmaz ama eliniz genişse bu ip arkadaşlar sonra arkadan çıkar, sorun yapabilir. O yüzden şöyle yapabilirsiniz. Şöyle bakın, tekrar gösteriyorum. Biraz önce de yeşilde göstermiştim. Giriyorum. İlmeği aldım. Şöyle bir zincir çekiyorum sıkıca. Ve eflatun ipimi kesiyorum. Evet, beyaz ipimle 2 tane üçlü fıstık yapıp sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. 2 tane üçlü fıstık yapıp şöyle çeviriyorum. Bir sırada hiçbir işlem yapmadan beyaz ipimizle gideceğiz. Hemen bir fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir. Evet, beyaz ipimizle üçlü fıstık yapıp sırayı tamamlayalım. Bir sonraki sırada yine yaprak sırası olacak. Evet, bir sırada beyaz ipimle gittim arkadaşlar. Şöyle çeviriyorum. Hemen bir fıstık yapıyorum, kapatıyorum. Bir zincir. Evet, yeşil yaprak sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Beyaz ipimizde 2 tane üçlü fıstık yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, beyaz ipimle 2 tane üçlü fıstık yaptım. Burada yeşil ipimi alıyorum. Şöyle ilmeği içinden geçtim. Bir de yuvaya başına dolamadan batıyorum. Sabitlemiş oldum. Beyaz ipimi biraz çektiriyorum. Dediğim gibi burada yaptığımız işlemin aynısı arkadaşlar. Videoyu geriye alıp da yapabilirsiniz. Kendiniz bakarak da yapabilirsiniz. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum.
Tutuyorum, dibe iniyorum. Beyaz ipimi arada yürütmeyi unutmuyorum. İkinci fıstık. Karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Evet. Şöyle üçünü bir topladım. Bu şekilde devam edersiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ya videoyu geriye alın ya da alta bakarak yapın arkadaşlar. Böyle bir sıra yine yaprak sırası, sonra çiçek sırası, bir sırada düz bir şekilde devam edeceksiniz. Yine sonra yaprak sırası, çiçek sırası, sonra 2 sırada düz devam edeceğiz. Evet. Tamamlayalım. Ben de tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. 3 sıra çiçek yaptıktan sonra 2 sırada düz bir şekilde devam ettim. Toplamda 13 sıra örmüş oldum arkadaşlar. 13 sıra ördüm. Burada artık ipinizi kesebilirsiniz. Ama ben ipim az kaldığı için diğer ipe başlayacağım arkadaşlar. Burada kesmeyeceğim. Birleştirirken buradan başlayacağım. O yüzden kesmiyorum arkadaşlar. Sizin de yedek ipiniz varsa bu şekilde kenarda kalabilir. Evet, şöyle kenarda dursun. Şimdi aynı şekilde ikinci parçayı başlayacağız. Bunu nasıl başladıysak videonun başını izleyebilirsiniz. Ya da kendiniz de yapabilirsiniz. Ne yapmıştık? 3 tane zincirle başlamıştık. İlmeğimi genişlettim. Ortadaki zincire yine tığıma 3 defa sardığım fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Bunun üzerine ikinci fıstığımı yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir. Evet, 13 tane fıstık yapacağız. Sonra aynı bunu işlediğimiz gibi arkadaşlar. Çiçek yapmayacağız. Beyazla yapacağız arkadaşlar. 13 sıra bu şekilde devam edelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. 13 sıra ördüm arkadaşlar. Beraber sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sıra oldu. Şimdi eksiltmeye başlayacağım. Şöyle çeviriyorum. Çevirdim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Eksiltmeyi girişte yapıyoruz. Bir fıstık yaptım. Kapatmadan tutuyorum. Bir ileriye ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Tepeye bir tutuyorum. Dibe ikinci fıstık. Karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Eksiltmemizi yaptık. Üçlü fıstık toplayarak ilerleyeceğiz. Bir zincir. Evet, üçlü fıstık toplayarak sıranın sonuna, yani buraya kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. En son üçlü fıstığımı topladım. Bir alt sırada 12 yatık fıstığımız vardı. Şimdi girişte eksiltme yaptığım için 11 tane fıstığım kaldı. Beraber sayalım bakın. 3, 6, 9, 10, 11 fıstık kaldı. Her sırada bir tane azalacak. Çeviriyorum. Çevirdim. Hemen girişte yine eksiltme yapacağız. Buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Tutuyorum. Karşıya bakın, bir ileriye ikinci fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir topladım. Bir zincir eksiltmemi yapmış oldum ve üçlü fıstık toplayarak devam ediyorum. Tepeye bir, dibine 2, karşıya 3. Üçünü bir topladım. Bir zincir. Evet, bu şekilde üçlü fıstık toplayarak sıranın sonuna, buraya kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Son üçlü fıstığımızı da beraber toplayalım istedim. Bir zincir. Evet, bu sırada bir tane eksiltme yapmış olduk. Şimdi yatık fıstıklarım bakın, 3, 6, 9, 10 tane oldu. Bir altta 11 taneydi. Çeviriyorum. Yine eksiltme yapacağız. Çevirdik. Hemen buraya bir fıstık. Hep aynı şekilde öreceğiz arkadaşlar. Bir fıstık yaptım. Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Sonra yine üçlü fıstık toplayarak devam edeceğim. Tepeye bir, dibine 2,
Karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladım. Bir zincir. Evet. Üçlü fıstık toplayarak sırayı tamamlayacağız. Yatık fıstıklarımız 9 tane olacak arkadaşlar. Her sırada bir tane eksilecek. Üzerindeki yatık fıstıklarımız 5 tane olana kadar eksiltmemizi yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi üzerindeki yatık fıstıklarım 5 tane olana kadar eksiltmemi yaptım. Toplamda 20 sıra oldu. Evet, şimdi şöyle çeviriyorum. Burada halkamı alacağım. Halkamı sabitleyeceğim. Evet, halkama sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. İlmeğimi genişlettim. Şöyle tutuyorum. Sıradaki yuvaya tığım batırdım. İlmeğimi buradan geçirdim. Ve halkama 4 sık iğne daha yapıyorum. 1 2 3 ve 4. İlmeğimi genişlettim. Sıradaki yuvaya giriyorum. İlmeğimi buradan geçirdim. Ve 4 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. İlmeğimi genişlettim. Sıradaki yuvaya giriyorum. İlmeğimi buradan geçiriyorum. 4 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. Sıradaki yuvaya giriyorum. İlmeği buradan geçiriyorum. 4 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. İlmeğimi genişlettim. Son yuvama bakın, buraya giriyorum. İlmeğimi buradan geçirdim. Sık iğne yapıyorum halkama. Tamamladım sabitlemeyi. Şöyle düzeltiyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet. Halkanın etrafını tamamen sık iğne ile dolduralım. Evet, halkanın etrafını tamamen sık iğne yaptım. Şimdi burada ilk başladığım yuvaya tekrar bir sık iğne yapıyorum. Burada bir zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum. Evet, şimdi iki parçayı birleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle kenara alayım. Şimdi birleştirmeyi göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bu parçayı aldım. Bunu da şöyle düz tarafı bana bakacak şekilde şöyle yere seriyorum. Düz tarafı dediğim bu sık iğneye giderken düz tarafı bana doğru olan kısım. Şöyle yerleştirdim. İkinci parçamı, çiçekli parçamı da alıyorum, üzerine yerleştiriyorum. Şöyle tam denk olması lazım. Burada ipimi koparmamıştım hatırlarsanız. Şöyle 13 sıra örmüştük. Şöyle beraber sayalım, bakın 1 2 parçayı birden sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Buraya iple de bağlayabilirsiniz. Şöyle eliniz kaymasın istiyorsanız böyle çengelli iğne de geçirebilirsiniz arkadaşlar. Buradan da sayıyorum, şu köşeden bakın. Köşeden başlıyorum. 1 2 3 4, iki parçayı birden sayıyorum fıstıkları. 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Evet. Dilerseniz işaretleyici de koymaya gerek yok ama ben yine de koyayım bu tarafa. Şöyle. Evet, bu şekilde birleştireceğiz arkadaşlar. Tığımı aldım. Şöyle iki parçaya birden bu işaretleyici koyduğum yere ikisine bir batıyorum. Sık iğne yapacağım. Başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim, ilmeğimi genişlettim. Bu iki parçaya birden batarak fıstık yapıyorum.
Evet, yere değiyor. Ses yapıyor. 3 4 sarıyorum, kapatıyorum. Tığıma 4 ya da 5 defa sarabilirim. İpinizin kalınlığına, inceliğine bakın arkadaşlar. 1 2 3 zincir çektim. Fıstığın tepesine pipirik yapıyorum. Yani başına dolamadan batıyorum. 3 zincir, fıstığın tepesine başına dolamadan batıyorum. 1 2 3 zincir, fıstığın tepesine başına dolamadan batıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Dilerseniz 2 zincir çekebilirsiniz. Elinizin sıkılığına, genişliğine bakın. Sıradaki yuvaya bakın. 2 parçayı birden batarak fıstık yapacağım. 2 3 4 sarıyorum. Hem etrafını gidiyorum hem de birleştiriyorum. Fıstığımı yaptım, kapattım. 3 zincir, tepesine başına dolamadan batıyorum. 1 2 3 zincir, tepesine başına dolamadan batıyorum. 3 zincir, tepeye başına dolamadan batıyorum. Evet, arada bir zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar, dediğim gibi bir zincir az geliyorsa 2 çekebilirsiniz. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 2 parçayı birden fıstık yapıyorum. 3 4 sarıyorum. 5 de sarabilirsiniz. Çünkü kalın dursun isterseniz. 3 zincir, tepesine batıyorum. 3 zincir, tepesine başına dolamadan batıyorum. 3 zincir, tepesine batıyorum. Arada bir zincir. Evet, bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Şöyle köşeye kadar gelelim. Köşeyi göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi köşeye kadar geldim. Köşenin öncesindeyim. Bir zincir çektim yine arada. Bu köşeye 2 parçayı birden bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 3 zincir, tepesine batıyorum. 3 zincir, tepesine batıyorum. 3 zincir. Köşeye 3 tane fıstık yapacağız arkadaşlar. Onu göstereceğim. Birincisini yaptım. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Ve kapatıyorum. 3 zincir, tepesine batıyorum. 3 zincir, tepesine batıyorum. 3 zincir, tepeye bir tane daha pipirik yaptım. 2 oldu. 2 tane yeterliyse devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben 3 yapacağım. Bir zincir, tığıma doladım. Aynı yere üçüncü fıstığımı yapıyorum. Ve kapatıyorum. 3 zincir, tepesine batıyorum. 3 zincir, tepesine batıyorum. Evet, üçüncü pipirimi yaptım. Bir zincir. Şöyle bakın, köşe bu şekilde olacak. Siz dilerseniz 2 tane yapmak isterseniz arada 2 zincir çekebilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Evet, sonra yoluma devam ediyorum. Sıradaki yuvaya yine 2 parçayı birden batarak fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. 3 zincir. Evet, yolumuza devam edeceğiz. Buraya köşeye gelince, buradaki köşeye gelince yine aynı işlemi yapacağız. Sonrasında yine 2 parçayı birden batarak buraya geleceğiz. Burada son 2 parçayı birden batacağız ve yukarıya doğru çıkacağız. Buraya kadar gelelim arkadaşlar. Bu kurpun etrafını nasıl yapacağız onu göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi etrafını yaptım. Kurpuna kadar geldim. En son buraya fıstığımı yaptım. Tepesine pipiriklerimi yaptım. Zincir çekmeden şöyle denk gelen yere, altta olur fark etmez, başına dolamadan batıyorum. Burada bir iki zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bir tane atladım. İkinciye trabzan yapıyorum. Bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan. 3 zincir çekiyorum. Şöyle arkadaki boşluğa başına dolamadan batıyorum.
Tığıma doladım. Hiç zincir çekmeden bir tane atladım. İkinciye trabzan yapıyorum. 3 zincir. Geriye doğru boşluğa trabzan sık iğne yapıyorum. Tığıma doladım. Bir tane atladım. İkinciye trabzan. 3 zincir. Tepesine ya da buraya bakın. Başına dolamadan batıyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan. 3 zincir. Geriye doğru başına dolamadan batıyorum. Evet, kurpunun etrafında bu şekilde yapalım arkadaşlar. Şuraya kadar gelelim. Burada devamını göstereceğim. Evet, bakın buraya kadar geldim. Şöyle az bir boşluk kaldı. 2 zincir çektim. Bir tane atladım. İkinciye başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Buradaki yuvaya fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Evet, tepesine tomurcuk yapıyorum. Pipirik ya da tomurcuk. Evet, kurpunun etrafında yaptık. Bu şekilde devam edelim. Şöyle şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Şöyle şuraya kadar gelelim. Karşıya ekleyeceğiz. Sonra bu kısmı yapacağız. Evet, bakın sonuna kadar geldim. Şimdi en son bir zincir çektim. İlk yaptığım, bakın ilk yaptığım fıstığın tepesine başına dolamadan batıyorum. Burada bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Dönüp böyle gelirsem tersi olur arkadaşlar. O yüzden kesiyoruz. Şöyle ipimizi de içe doğru saklayalım fazlasını. Evet, az kaldı. Şimdi beyaz ipimle yine bir zincir çekiyorum. Şöyle. Bakın. Burada buraya fıstık yapacağız. O yüzden şuraya. Bakın. Buradaki son iki kata birden batmışım. Fıstık yapmışım. Gördüğünüz gibi buradaki zincire sabitliyorum. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Buraya tek katına batarak fıstık yapacağım. Kapattım. 3 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. 3 zincir tepesine batıyorum. 3 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya giriyorum. Yine fıstık yapıyorum. Ağız kısmında bu şekilde etrafına gidiyoruz. Yine aynı şekilde. 3 zincir. Evet. Buraya kadar gelelim arkadaşlar. Şöyle şuraya kadar gelelim. Evet, bakın buraya kadar geldim. Burada da en son bir zincir çektim. Buradaki iki fıstık arasındaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Evet, bu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kurdele geçirmenize gerek yok ama süslü olsun istiyorsanız geçirebilirsiniz. Şöyle fazlasını alıyorum. Evet, çok güzel oldu. Evet, şimdi şöyle kurdelemi aldım. 1,5 metre yeter diye düşünüyorum. Bakacağız arkadaşlar. Şöyle uç kısmına çengel iğnemi geçirdim. Evet, nasıl yapacağız şöyle. Şuradan bakın. Şöyle bu şekilde giriyorum. Bakın böyle. Burada kenar fıstıklarım var. Onun bir önce sırasında bakın burada dik fıstık var. Gördüğünüz gibi oradan girdim. Şöyle sonra da düzeltebilirsiniz. Sonrasında bakın bir tane atlıyorum. İkincinin bakın burası dik gördüğünüz gibi ikincisinin altından geçiyorum. Şöyle şu şekilde. Sonra
Bakın bunu atlıyorum. Bir sonraki. Şöyle. Burayı sonra düzeltiriz arkadaşlar elimizle. Önce boyutunu ayarlayacağız. Şöyle iyice çekelim. Sonrasında şöyle bakın. Şuradan iki parçaya birden giriyorum. Şöyle iki parçaya birlikte parmağımla bakın ayarladım. Buradan girip şu fıstığın altından iki parçaya birden, şu alttan da görünüyor şu şekilde. Dediğim gibi sonra bunları düzeltiriz. İsterseniz de düzelterek de çekebilirsiniz şöyle. Bu şekilde. Evet şöyle. Eminim siz daha güzel yaparsınız. Şimdi ben yanlış yapacağım diye düşünmekten. Şöyle bakın bu şekilde. Sonra yine bakın bir tane atlıyorum, ikinci burada gördüğünüz gibi. Fıstığın önünden girip şöyle alttan altı da bakabilirsiniz ya da şöyle bir sonraki fıstığı gördüğünüz gibi iki parçaya birden giriyorum. Şöyle. Şöyle düzeltirsiniz. Düzeltmesi kolay arkadaşlar. Böyle bu şekilde yaparak buraya geleceğiz. Buradan da döneceğiz. Alt kısmı yine o şekilde şöyle köşeye kadar, şu köşenin öncesine kadar gelelim. Evet gördüğünüz gibi köşeye kadar geldim sayılır. Şöyle buradan çıktım en son. Şuradaki bakın fıstığın öncesinden giriyorum. Tam da denk geldi. Şöyle parmağımla ayırdım. Şuradan çıkıyorum. Evet çengelli iğnem açıldı. Şöyle çektiriyorum. Şöyle şu şekilde yaparsanız daha kolay oluyor. Bakın şöyle tutun. Şöyle bu şekilde çekin. Hem şeklini alıyor hem de güzelce çıkıyor. Bakın. Şimdi buradan buraya döneceğim. Şöyle çevirdim. Ucunu alıyorum. Bakın buraya. Buradaki dik fıstık. Öncesinden giriyorum. Şöyle parmağımla burayı ayırıp iki parçaya birden şöyle fıstığı sonrasından şöyle çıkıyorum. Şöyle bu şekilde şeklini verip çekiyorum. Evet böyle de dönersiniz arkadaşlar. Böyle yaparsınız. Böyle buraya geleceğiz. Burada da aynı şekilde dönersiniz. Şöyle yukarıya. Buraya kadar gelelim arkadaşlar. Evet benimki tam yetti arkadaşlar. Şöyle ne desem bir karıştan şöyle şu kadar fazla geldi. Bunu da aynı boyutta olacak şekilde keseceğim. Şöyle köşelerine bakın isterseniz. Şurası denk gelmesi için bakın iki tarafta aynı şekilde ilerlemesi için şuraya kadar geldim ben. Şöyle kameradan görünmedi. Şuraya kadar geldim. Böyle aynı hizada bakın. Aynı hizada ilerlesin diye öyle yaptım. Siz de öyle yapabilirsiniz. Evet. Şöyle aynı boyutta keseceğim. Diğer parçayı da kesmemiştim ben. Şöyle kesiyorum. Şunu da ucunu düzeltiyorum. Sonra yakarız arkadaşlar. Evet. Burada iki parçayı birden bağlıyorum. Fiyonk şeklini verelim arkadaşlar. Şöyle.
Veremedim. Kameradan göremedim. Şöyle bağlayalım. Ama tersinden bağlayınca daha güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle dilerseniz dikebilirsiniz. Şöyle bağlayıp şöyle şu şekilde böyle bu şekilde dikebilirsiniz. İnce dikebilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu güzelce bir bağlayayım. Sonrasını göstereceğim. Evet, bu şekilde tutup bağlayınca daha güzel durdu arkadaşlar. Bu şekilde bağlarsınız. Böyle bitti. Çok hoş, çok güzel oldu. Evet, kamerayı biraz kaldırdım. Böyle boyut olarak da ideal arkadaşlar. Arkası da bu şekilde oldu. Sonradan şöyle çengelliğine arkasıyla da düzeltebilirsiniz. Bir yamukluk varsa arkadaşlar şöyle çektirebilirsiniz. Zaten geniş yaptık. Böyle düzeltebilirsiniz. Böyle inşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik tamamen ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Videolarım daha çok kişiye ulaşması için bir kalp, bir çiçek bırakabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Böyle fikirlerinizi de yazabilirsiniz arkadaşlar. Beğenmediğiniz bir taraf olursa yazabilirsiniz. Hiç sorun olmaz benim için. Böyle eğer ki şimdi değil de ileride örmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.